Herkese selamlar. Bugün oldukça düşündürücü bir fikri mercek altına alıyoruz. Aklı sadece kafamızın içinde bilgi depolayan bir organ gibi değil de hayatımızın her anında bize yol gösteren bir pusula gibi kullanma fikrini. Biliyorum kulağa epey iddialı geliyor değil mi? Hadi o zaman bu felsefi çerçevenin ne anlama geldiğine birlikte daha yakından bakalım. Ve işte her şey bu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Aklın, bildiğimiz anlamda bir inanç sistemi gibi bir dini olabilir mi? Bu, bugünkü incelememizin tam merkezinde duran o çarpıcı fikir. Peki, aklın dini dediğimizde neyi kastediyoruz tam olarak? Bakın bu aklı sadece problem çözmek ya da bir şeyler öğrenmek için kullandığımız bir araç olarak görmenin çok daha ötesinde bir şey. Bu sistemde akıl, rasyonel düşüncemizin ve ahlaki eylemlerimizin en temel rehberi, bir nevi kişisel anayasamız haline geliyor. Güzel. Şimdi bu felsefi yapının temel taşlarına, yani rasyonel etiğin o vazgeçilmez 5 kuralına biraz daha yakından bakalım. Eğer aklın bir dini olsaydı işte tam olarak bu 5 temel üzerine inşa edilirdi. Şimdi gelin her birini sindire sindire ilerleyelim. Birincisi ve belki de her şeyin başlangıcı doğruyu yanlıştan ayırabilmek. Sonra ikinci şart geliyor, yanlış olduğunu fark ettiğim bir şeyi aktif olarak reddetmek. Üçüncüsü, sadece reddetmekle de kalmıyoruz, bir adım daha atıp düzeltici eylemler ortaya koyuyoruz. Dördüncüsü, iletişimimizin bel kemiği olmalı, sadece ve sadece doğru olanı söylemek. Ve son olarak beşincisi, muhtemelen en zoru, ne olursa olsun doğru bildiğin şeyde ısrar etmek. İşte bu slaytta işin felsefi boyutu iyice ortaya çıkıyor. Bu 5 şart aslında birbiri üzerine kurulmuş bir ahlak kulesi gibi düşünebilirsiniz. Doğruyu ayırt etmek, eleştirel düşünmenin ta kendisidir. Yanlışı reddetmek, öylece kenarda duran bir gözlemci olmayı bırakıp ahlaki bir pozisyon almaktır. Düzeltici eylemde bulunmak ise bilgiyi alıp onu sorumluluğa dönüştürmektir. Sadece doğruyu söylemek, dürüstlüğün ve dolayısıyla güvenin temelini atar. Peki ya doğru olanda ısrar etmek? İşte o, tüm zorluklara rağmen hakikati savunma erdeminin en saf hali. Bu ilkeleri anlamak bir şey ama asıl mücadele bunları hayatımıza uygulamaya çalıştığımızda başlıyor. Şimdi teoriden pratiğe geçerken neden bu kadar zorlandığımıza odaklanalım. Şöyle bir bakalım, bu şartları aslında iki ana gruba ayırabiliriz. Bilmek ve yapmak. Doğruyu ayırt etmek ve doğruyu söylemek. Daha çok entelektüel bir çaba, yani bir bilme eylemi. Ama düzeltici eylemler ortaya koymak ve doğru olanda ısrar etmek, işte bunlar doğrudan yapma eylemini, yani iradeyi ve cesareti gerektiriyor. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki yapmak çoğu zaman bilmekten çok daha fazla bedel ödemeyi gerektirir. Bu slayttaki alıntı aslında bütün meselenin özeti gibi. Bilgi tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Eyleme geçmek, yani o bilgiyi hayata dökmek ve en önemlisi sebat etmek, yani zorluklar çıktığında pes etmemek, her zaman bir fedakarlık gerektirir. Konfor alanımızdan çıkmayı, bazen anlaşılmamayı, hatta yalnız kalmayı göze almayı gerektirir. Tamam. Felsefi çerçeveyi anladık. Yani ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Harika. Şimdi asıl önemli kısma geliyoruz. Nasıl? Bu ilkeleri günlük hayatımızda somut olarak nasıl uygulayabiliriz? Her şeyin başladığı o ilk şartı, yani doğruyu yanlıştan ayırt etme meselesini bir ele alalım. Bunun için kullanabileceğimiz çok somut ve adımlara bölünmüş bir yöntem var. Gelin şimdi bu zihinsel alet çantasını birlikte açalım. İşte yöntemimiz bu kadar basit, 4 adımdan oluşuyor. Sorgula, araştır, tartış ve sonuç çıkar. Bu adımlar, aklımızı kullanarak sağlam bir karara varmak için izlememiz gereken yol haritasını bize sunuyor. Her şey o ilk şüphe kıvılcımıyla, yani sorgulamayla başlar. Bir iddiayla karşılaştığınızda kendinize otomatik olarak şu soruları sormanız lazım. Bir saniye, bu gerçekten doğru mu? Bu iddiayı ortaya atan kişi ya da kişiler bunu nereden biliyor? İşte bu an pasif bir bilgi alıcısı olmaktan çıkıp aktif bir düşünür olmaya adım attığınız andır. Sorgulama sizi kaçınılmaz olarak araştırmaya yönlendirir. Bu aşamada artık kanıt topluyorsunuz. Farklı kaynaklara bakıyorsunuz, hatta karşıt görüşleri özellikle inceliyorsunuz. Ve kendinize sürekli şu soruyu soruyorsunuz. Elimdeki veriler, kanıtlar neler? Daha da önemlisi, bu kanıtlar ne kadar güvenilir, ne kadar sağlam? Üçüncü adım, topladığınız o kanıtları mantık süzgecinden geçirdiğiniz yerdir. Bunu ister kendi kendinize bir iç diyalogla yapın, isterseniz başkalarıyla fikir alışverişi yaparak argümanları masaya yatırın. Tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimde hangi sonuç öne çıkıyor? Bu hikayede bir mantık hatası, bir çelişki var mı diye sorarsınız. Ve en sonunda tüm bu zihinsel sürecin ardından bir sonuca, yani bir hükme varırsınız. Ama durun,
her sonuç kabulümüz değil. Vardığınız bu sonucun 3 tane çok sağlam filtreden geçmesi gerekiyor. Doğruluk, adalet ve değiştirilemezlik. Değiştirilemezlikten kastımız ne? Şöyle ki, ulaştığınız sonuç anlık, keyfi bir karar olmamalı. Onu temelden sarsacak, yeni ve çok daha güçlü kanıtlar ortaya çıkmadıkça dimdik ayakta durabilmeli. İşte ancak bu 3 testi de başarıyla geçen bir sonuca doğru diyebiliriz. Artık hem felsefeyi hem de pratik yöntemi anladığımıza göre tüm bunları nasıl bir araya getirip hayatımız için kişisel bir yol haritasına dönüştürebileceğimize bakabiliriz. Aslında bu 5 şart ve 4 adımlı yöntem her birimizin kendisi için yazabileceği kişisel bir akıl manifestosuna dönüşebilir. Bu, hayatta karşınıza çıkan küçük ya da büyük kararlarda her zaman başvurabileceğiniz güçlü bir iç pusula olabilir. Peki, böyle bir manifestonun ne önemi var? Bakın, bu sadece bireysel gelişim için bir çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda daha adil ve rasyonel bir toplumun da temelini oluşturabilir. Çünkü merkezine bilgeliği, yani doğru olanı bilmeyi ve erdemi, yani doğru olanı yapmayı koyar. Ama şunu unutmayalım, bu yolda yürümek sürekli bir entelektüel ve ahlaki uyanıklık hali içinde olmayı gerektirir. Bu analizi bitirirken sözü size bırakmak istiyorum. Eğer bugün kendi kişisel akıl manifestonuzu yazmaya başlasaydınız, sizin için asla taviz verilemez olan o ilk madde, o ilk ilke ne olurdu?